Sevgili dostum hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu yayınımızda sizlerle 26 Ocak FED kararlarından bahsedeceğiz. Özellikle 26 Ocak FED'den çıkacak kararlar bizler için önemli olacak. Sizlerle birlikte şimdi 26 Ocak FED kararlarında bununla ilgili olarak dolar ve altın tahminlerimizi burada yürütmeye çalışacağız. Ayrıca bizler için önemli olacak FED günü Fed'in ağzından çıkacak Powell'ın yapacağı 26 Ocak saat 21 civarındaki konuşmaya da odaklanacağız. Çünkü buradan çıkacak para politikalarıyla bir sıkılaştırma ve Fed'in faiz artışıyla ilgili 2022 yıl içerisindeki 3 faiz artışına ne zaman başlayabileceğiyle ilgili sinyaller Fed'in ağzından aranacak. Volatilitesi oldukça yüksek bir gün olacak arkadaşlar. Bu yüzden 26 Ocak günü bizler için dikkatli bir şekilde ekonomik gündemi ve haberleri takip etmemiz gereken bir gün olacak. Dolar kuru özellikle terste olan arkadaşlar için dolar TL kurunu üst seviyesi olan 14 TL band aralığı önemli. 14 TL seviyesini burada takipteyiz arkadaşlar. Bizim burada eğer ki olumsuz bir durum karşısında yatırımlarımızı ne şekilde korumalıyız? Dolar kurunda olan arkadaşlar için. Bunun için bizler aşağıda 12.70 seviyesi çok önemli bir. Bu 12.70 seviyesi altında bizler dolar kurunda aşağı yönlü bir kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar sizi özellikle uyarıyorum. Yatırım tavsiyesi de olmasın. 12.70 altında bir kapanış olmadığı müddetçe dolar kurunda henüz panik yapılacak bir ortam oluşmuş sayılmaz. O yüzden bizler 12.70 bölgesi panik yapmadan izleyebileceğimiz bir bölge. Bu bölge üzerinde kalındıkça ilerleyen zamanlar içerisinde dolar TL kurunda bizler tekrardan bu 14T seviyesinin yukarı yönlü tekrardan aşındırılacağı yönündeki düşüncemizi koruyoruz ve buradaki hedef noktası ilk etapta 15.25 ve bunun üzerinde 16 TL bantına doğru dolar TL kurunda yukarı hareketleri tekrardan devam ettireceği yönündeki düşüncemiz sabittir. O yüzden sizlerin de FED günü özellikle dolar TL kurunda 12.70 altında volatil bir hareket görmediğiniz sürece panik yapıp elinizdeki ürünlerinizi kaptırmanıza gerek yok. Bizler hareketi 18.36 civarlarında şuradaki tepe noktasında biliyorsunuz hükümetin almış olduğu döviz korumalı mevduat hesaplarıyla birlikte piyasaya sunduğu bu enstrümanla birlikte gece kamu bankalarının piyasaya satmış oldukları dolar miktarıyla bir gecede 10 lira 40 seviyesine kadar dolar TL kurunda aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdiler. Fakat buradan gelen bir yukarı yönlü tekrardan sert etkiyle birlikte dolar TL kurunda şu an Merkez Bankası 14 TL civarında bir kendisine defansif bölge kurmuş durumda. Bu bölge üzerinde dolar TL'yi hala yukarı çıkartmamak için çalışmalar gene devam etmekte. Son yapılan toplantılarda şirketlerin dolar satmaları yönünde telkinler geldi. Bu telkinler ile birlikte de her satılan dövizle ilgili olarak kurum vergilerinden şirketlerin muaf tutulacağı yönünde de açıklamalar var. Hükümet buradan 10 milyar dolar ile arkadaşlar 20 milyar dolar arasında bir dolar girdisi beklemekte. Tabii şunu biz bu şekilde yorumlayabiliriz. Biz şimdi bizim cebimiz şöyle diyelim ya da burada şirket sahibi Merkez Bankası olarak düşünelim. Biz de halk olarak Merkez Bankası'nın kasasıyız ve cebimizde şirketlerimiz de dahil
totalde bir 260 milyar dolar paramız var. Fakat bizim dış borç çevirebilmemiz için gerekli olan paramız 460 milyar dolar. Bu durumda biz içerideki kendi cebimizden bu parayı harcadıkça cebimizdeki para miktarının da azalması söz konusu ve bu paraların da dış borç ödemelerine gideceğini düşündüğümüz vakit arkadaşlar içeriden bulacağımız paraların bizler için yeterli olmayacağı açıkça ortada. Bizlere gerekli olan burada ne var? Bize burada gerekli olacak en önemli etken dışarıdan gelecek para miktarı. Yani bizler ülkemize yatırımcı çekmemiz lazım ki cebimizdeki para miktarını arttırabilelim. Artık cebimizdeki parayı harcamayalım. Yani bizler cebimizdeki parayı harcadıkça hem enflasyonist baskımız artıyor hem de kurlar üzerindeki fiyatlanma maalesef ki yukarıya doğru devam ediyor. Dışarıdan bir yatırım, Türkiye'ye büyük bir yatırım çekemediğimiz müddetçe maalesef ki cepten yemeye devam ederiz. Ve cepten yedikçe de maalesef ki enflasyonist baskıyı durma olayımız çok zor sevgili dostlarım. Bu durduramadığımız durumlarda gördüğümüz gibi hepimizin izlediği gibi maalesef ki yukarı yönlü dolar TL kuruna da riayet etmekte. Döviz korumalı mevduat hesabı. Evet, bu döviz korumalı mevduat hesabına da geçmek isteyen arkadaşlarımız varsa risk almamak babına bunu da değerlendirilebilir arkadaşlar. Değerlendirilemez diyemem çünkü bunun ülkeye bir faydası olabilir mi? Merkez Bankası'nın düşüncesine göre dolar kuruna olan talebi azaltacağından dolayı yani cebimizdeki parayı düşünün biz devamlı çeviriyoruz. Bu sefer cebimizdeki parayı Merkez Bankası'na veriyoruz, TL'ye çeviriyoruz. Merkez Bankası bu parayı şirketlere veriyor. Yani bir döngü içerisinde para devamlı dönüyor. Fakat döndükçe de bu sefer cepteki para da azalmaya başlıyor. İşte asıl sıkıntı burada başlayabilir. Bu paraların iyice azalması ve dışarıdan kaynak bulunamaması durumunda arkadaşlar en son gene Bloomberg'in yapmış olduğu bir analiz var, bu rapor var. Bu raporda da Bloomberg'in son videolarımda anlattığım gibi en kırılgan iki ülke arasında Arjantin'den sonraki ikinci ülke olarak Türkiye ekonomisi gösterilmiş. Bundaki en büyük etken ise arkadaşlar enerji. Yani Türkiye ve Arjantin'de petrol olmadığından dolayı enerji maliyetlerinden dolayı da dışa bağımlılık süreci içerisinde bir Türkiye olduğu için en kırılgan iki ülke arasında gene Arjantin'den sonra gelen ikinci ülke biziz. Kırılgan ve gelişmekte olan ülkeler Fed'in faiz arttırması durumunda arkadaşlar Bloomberg'in analiz yapan yetkililerine göre enerji yani petrol ve enerji bakımından kendine yeterli olamayan ülkelerin daha kırılgan bir durum yaşayabileceklerini iletmişler. Rusya gene bu kırılganlık döneminde etkilenecek olan ülkeler arasında yani Fed'in faiz arttırması durumunda etkilenecek ülkeler arasında fakat Rusya biliyorsunuz doğal gaz ve petrol bakımından zengin olduğu için daha az düzeyde bu etkiden maalesef ki onlar da ya bunu yararlanacaklar arkadaşlar. Bu etkiden bunlar da zarar görecek ama bizler kadar çok bir etki Rusya tarafında görülmeyecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülmeyecek. Yani dışa bağımlı olarak ülkesinde petrol ve enerji bağımlılığı olmayan ülkeler Fed'in faiz arttırma kararlarıyla birlikte daha az etkilenecek. Bizlerin buradan çıkaracağı sonuç her şekilde arkadaşlar bizler çok kötü bir şekilde Merkez Bankamız eksi rezervlerle bu duruma yakalandığımız için dolar TL kurunda
26 Ocak'ta yapılacak olan bu FED kararlarının önemi daha da fazlalaşmış durumda. Ayrıyeten 4 Şubat günü gene enflasyon verilerimiz açıklanacak. Bu enflasyon verilerinde de maalesef ki enflasyonist yukarı yönlü baskının ülkemizde devam etme durumu da oldukça yükselmiş durumda. Bunun nedenlerinden başlıca en büyük nedenlerinden biri gene elektriğe ve mazot girdilerine, motorun girdilerine bağlı olaraktan gelişecek ve buradaki baz etkisiyle, buradan gelecek enflasyonist baz etkisiyle birlikte Şubat enflasyonumuz da maalesef ki yüksek çıkacağından dolayı bu dolar TL kurundaki 14 TL seviyesi baraj olan seviye bu etkilerle, bu tezlerle birlikte yukarı yönlü kırılma olasılığı da oldukça yüksek gözükmekte. Tabii şirketler ne kadar ikna edilebilir, ellerindeki doların ne kadarını bozabilirler veya böyle bir anlaşma Sayın Enerji Bakanı ile birlikte, Nebati ile birlikte şirketler arasında böyle bir anlaşma oldu mu? Bunu FED günü gerçekleştirebilirler mi? Böyle bir satış tekrardan yapılabilir mi? Bunun inanın cevabı bende değil arkadaşlar. Bunun cevabını Merkez Bankası son toplantısında ekonomistlerle yapmış olduğu 60 tane ekonomisti biliyorsunuz piyasadaki 60 ekonomisti çağırdı ve bu ekonomistlerin piyasaya yapmış olduğu açıklamalar neticesinde de bizler böyle bir kararın bu toplantıda konuşulduğunu duyduk. Fakat böyle bir şirketlerin dolar satma olayına ne zaman girebilecekleriyle ilgili bir bilgimiz yok. Fakat yeniden böyle bir operasyon olabilir mi? Böyle bir operasyon durumunda dolar TL kurunda ne kadar düşüşler olabilir? Böyle bir operasyonda gene arkadaşlar bizlerin çok dikkatli olarak dolar TL kurunda izlememiz gereken seviye 12.70 seviyesi. Bakın buna hazırlıksız yakalansak bile bu 12.70 seviyesinden 12 lira 70 kuruş seviyesinden dolar TL kurunda bir aşağı yönlü kırılım, bir satış durumunda bir kırılım görebilir isek burada gene aşağı yönlü hareketler 11.35 ve 10.40 seviyesine doğru dolar TL kurunu aşağı yönlü de çekebilir. Fakat bu FED günü volatilite de yüksek olacağından buradaki böyle bir dolar satma durumunda 12.70 civarına kadar benim düşüncem dolar TL kurunda bir aşağı yönlü baskılama gerçekleşebilir. Burada dolar TL kuru kalıcı olabilir mi? Ben burada da dolar TL kurunun fazla kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Buradan tekrardan yukarı dolar TL kuru hareketlerine devam etmeye başlayacaktır. Bizim 4 saatlikte de günlükte de takip ettiğimiz grafik üzerindeki oluşum dolarda çok önemli. Bakın şuradaki bir oluşumumuz var ve buradaki oluşumumuzun yukarı yönlü patlaması yani 14 TL seviyesini dolar TL kurunun yukarıya yönlü kırması burada bir team ok seviyesine kadar dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketleri mutlaka ileri doğru iter ve buradaki seviyede dolar TL kurunda 17 Türk lirası civarına denk gelen yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Gene buradaki oluşumun bozulabilmesi için bizim targetimiz buradaki formasyonun bozulabilmesi için ise 12.70 seviyesinin aşağı yönlü kırılması şart. Bugün itibariyle baktığımız zaman 12.70 burada hiç zorlanmış mı? Buradaki formasyonun bozulabilmesi için bu 12.70 altında bugüne kadar hiçbir şekilde bir mum hareketi gözükmüş değil. 14 seviyesi 4 kere zorlanmasına rağmen yukarı yönlü bu 14 seviyesi de yukarıya yönlü kırılamamış. Fakat dediğim gibi 12.70 seviyesi de bugüne kadar zorlanmış değil arkadaşlar. Bu da piyasalardaki yön bakımından düşünüldüğü zaman orta ve uzun vadeli dolar kuru yatırımcısının hala da kendine dolar TL kurunda orta vadede bir 15-25, 16 ve 17 civarına doğru bu orta vadedeki arkadaşların beklentileri
Yani daha aşağılardan 10.40'lardan 11'lerden alım yakalamış olan arkadaşların 16 ve 17 TL civarlarını beklediklerini ben düşünmekteyim ve ben de bu seviyelerin 2020 yılı içerisinde görülebileceği düşüncesindeyim. Standard Charter'ın bir raporu da var arkadaşlar. Standard Charter'da raporunda dolar TL kurunda özellikle 2022 yılı içerisinde 26 TL, 2023 yılı içerisinde de 28 TL'ler civarında bir beklentisi mevcut. Standard Chartered'ın da bu yapmış olduğu son analizinde dolar TL kurunda onlar da yatırımcılarıyla paylaştıkları analizlerde maalesef ki onlar da aşağı yönlü herhangi bir durum beklemiyorlar. Son enflasyonist durum gıda fiyatlarının doların özellikle 14 TL civarlarında tutulmasına karşın piyasadaki enflasyonist baskının geriye gelmemesi arkadaşlar bakın bu bölge burası çok önemli. Enflasyondaki gerileme gözükmemesi buna karşılık doların 14 TL civarında sabit tutulmasına karşılık motorin fiyatları ve enerji fiyatlarında hatta gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam etmesi bizlere bir stagflasyon dönemine acaba girebilir miyiz sorusunu sordurmadan da edemiyor. Yani stagflasyon neydi? Stagflasyon enflasyonun yüksek olma durumu, vatandaşların da alım gücünün azalması durumu. Yani üreticiler istese de girdi maliyetlerinden dolayı fiyatları geri çekemiyorlar. Ve bu yüksek maliyetli fiyatlar girdi fiyatlarının da devamlı yükselmesinin birlikte daha da ileriye gidiyor. Fakat bunlara karşılık alış yapacak olan vatandaşın alım gücünün azalmasından kaynaklı olarak maalesef ki üretici de fiyatlarını geriye çekemiyor. Bu durum maalesef ki bir stagflasyon dönemi sürecini yaratacağından dolayı ve böyle bir sürecin içerisine de inşallah girmeyiz. Böyle bir sürecin içerisine de girmemiz durumunda maalesef ki bir durgunluk süreci başlar ve bu da şirketlerin eleman çıkarmasına, maliyetlerini aşağıya çekebilmek için başka yöntemlere başvurma durumlarına da doğurabilir. Evet sevgili dostlarım, dolarla ilgili paylaşımımızı yaptık. Şimdi altın tarafına biraz da bakalım. Altın takip eden arkadaşlarımız için. Evet, ons altınla ilgili analizimize hemen geçelim. Şu an 1850 civarlarında fiyatlayan bir ons altın. FED'le birlikte size altın videomda bunun uyarısını yapmıştım. Panik olmayın, altın tarafı yükselecek şeklinde. Evet, şuradaki 1880 dolara kadar yukarı yönlü hareketleri devamını bekliyorum. Benim için şuradaki 1827 bölgesi önemli bir destek bölgesiydi. Bu destek bölgesi üzerinde kalındıkça 1842 önemli direnç bölgesi dedik ve buranın yukarı yönlü açılıp 1850-1880 dolarlar civarına doğru altının onsunu yukarı yönlü taşıyacağı yönündeki düşüncelerim vardı. Evet sevgili dostlarım, bu arada canlı beğenilerinizi yollarsanız yayınımızı daha fazla arkadaşımıza ulaştırmış oluruz. Sizden de bu katkılarınızı bekliyorum. Gram altın tarafını hemen değerlendirelim. Gram altında son durum ne şekilde? Evet, gram altın tarafına baktığımız zaman gram altın takip eden arkadaşlar için 805 bu hafta bizler için önemli bir seviye olacak demiştik. 805 bölgesi bakın şurası. Arkadaşlar önemli bir direnç bölgesi. Yarın yani 26 Ocak günü Fed'in alacağı kararlarla birlikte dolar tarafında yukarı yönlü hareketler altının gram tarafını etkileyecek. Onsun da beklentim doğrultusunda 1880 dolarlar civarına doğru gitmesiyle birlikte altının gram tarafında bir 811 direncini tekrardan test edeceği ve bu 811 direncinin gram altında çok önemli bir bölge olacağını sizlere hatırlatmak
isterim arkadaşlar. Eğer ki gram altın 811 direnci üzerinde kalır ve burayı kalıcı bir hale getirebilir ise kısa zamanda gram altında ilk etapta 880 TL civarına doğru giden hareketleri sizlerle birlikte gram altın tarafında izleriz. O yüzden gram altındaki arkadaşlar bu seviyelerde dikkatli olsunlar. Gümüş, hemen gümüşe bakalım. Gümüş 23.80. Arkadaşlar bakın gümüş 23.80 önemli ve 23.80 üzerinde gümüş tutunmasına devam ediyor. Gümüş biraz altının onsuna göre geri kalsa da şurası 23.70. Hemen alalım burayı. İlk etapta gümüşten ons tarafında da 24.70'i tekrardan göreceğimize eminim. Ve bu 24.70 seviyesi gümüşte ons tarafında önemli bir seviye olacak ve buranın da yukarıya yönlü kırılıp üzerinde kalıcı hareketler başlatmasıyla birlikte 28 dolar seviyesine doğru ons tarafında da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte göreceğiz. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız, gram gümüşte önemli seviyemiz bizler için 10.50. Evet, 10.50 direnç bölgesi. 10.50 direnç bölgesini takipte kalacağız. Çünkü bu 10.50 direnç bölgesi üzerinde gram gümüşte beklentimiz 11. İlk etaptaki kısadaki bakın buradaki 11 TL civarı ve onun üzerinde bizler 11.80 civarında 11.80 TL 11 lira 80 kuruş civarına doğru giden gram gümüşü 11 lira üzeri kalışlardan sonra sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Fed hareketleriyle birlikte özellikle gram altın ve gram gümüş tarafında sert yukarı yönlü hareketler görülme olasılığı da oldukça yüksek. Bazı arkadaşlarımızın sorduğu gibi hem dolar hem altın nasıl birlikte yükselecek sorusunun da cevabını hemen sizlere verelim. Arkadaşlar bakın dolar ABD'nin faiz arttırma ihtimali yani 3 faiz arttırma ihtimali ne karşılık dolarda yukarı yönlü hareketler tüm dünya genelinde bekleniyor. Fakat ABD'nin uygulamış olduğu reel faiz 0 ile 0,25 arasında, enflasyonu ise %7 civarında. Yani buradaki aradaki fark oldukça yüksek ve bu fark bu enflasyonla hükümetlerin vermiş olduğu faiz miktarı arasındaki fark her zaman altına yarayışlı olacaktır. Buradaki farkı da bir anda hükümetlerin kapatamayacağını düşündüğünüz vakit 2022 yılının bizler için altın ve gümüş yılı olacağı yönündeki düşüncelerimiz bu aradaki dünya genelindeki enflasyonist baskının altın ve gümüş tarafına yarayacağı yönünde. Ayrıca altın ve gümüş Rusya, Ukrayna ve ABD tarafındaki biliyorsunuz gerginlik devam ediyor. Buradaki ABD, Rusya ve Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yapması ve her an bir Ukrayna'ya silahlı müdahaleyle savaş açabilme durumuna karşılıkta Avrupa Birliği ve ABD tarafından Rusya'ya devamlı yaptırımlar olabileceği konusunda baskı yapılmakta. Belki de buradaki baskı tutulamasa yani yapılmasa Rusya bir gün içerisinde Ukrayna'ya dalacak gibi de gözükmekte. Buradan gelecek haberler dünyada hiçbir zaman istemediğimiz haberler, yani bir savaş durumunu hiç kimse istemez. Çünkü böyle bir savaş durumunda gene en fazla etkilenecek olan jeopolitik konum yüzünden en fazla etkilenecek olan ülke Türkiye olacaktır. O yüzden arkadaşlar bizler de dikkatli bir şekilde buradaki jeopolitik olayları ve gelişmeleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Evet, geç oldu. Gecenin bu saatinde beni dinlediğiniz için, yayınıma beğenilerinizi attığınız için ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden, bize abone olmadan seyreden tüm arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Katıl butonumuz aktif arkadaşlar. Katıl butonundan da kanalımıza katkılarınızı sunabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.